Florya Metin Oktay tesislerinden herkese merhabalar. Son şampiyon Galatasaray'ın şampiyon teknik direktörü Okan Buruk, Asist Analiz YouTube kanalımızın özel konuğu. Aslında biz de hocamızın Florya'daki özel konuyuz. Hoş geldiniz. Hocam çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bu yoğun mesai içerisinde. Kabul ettiniz bizi. Sağ olun. Hoş geldiniz tekrar. Hoş gördük hocam. Her şey yolunda gördüğümüz kadarıyla Avrupa Ligi'nde ve Süper Lig'de baktığımız kadarıyla. Uzun bir maraton, uzun bir yarış. Bu Evet. uzun yarış içerisinde işte sezona başlangıç var, devam etme var. Şu anda tabii ki yani asıl yükselişimizin olduğu aylardayız. Yani önceki sezonlara da baktığımızda benzer yine bu aylar daha böyle performansımızın yükseldiği aylar. Milli takım aralarıyla birlikte aslında hem dinlenme hem çalışma fırsatımız oluyor. Bir tek milli oyuncular tabii ki o aynı yükü devam ediyor. O bizim için zor oluyor. Yani milli oyuncuların devamlı bir maç trafiği içerisinde gidip oynamaları, tekrar gelmeleri o biraz zor oluyor. Ama genel olarak istediğimiz gibi gidiyor. Yani tek üzüldüğümüz tabii ki bizim için sakatlıklar. Yani özellikle Icardi'nin uzun süreli sakatlığı şu andaki görüntüde sezonu kapattı gibi gözüküyor. Ameliyat süreci olacak. Tek üzüntümüz o tabii ki. Yani onun dışında yani sonuç olarak, skor olarak, oyun olarak iyi gidiyoruz. Yani onun üstüne koyarak da gidiyoruz. Bu çok bizim için daha önemli ve mutlu olduğumuz yer orası. Şimdi Tottenham maçıyla aslında başlamak istiyorum sorulara. Bu maçla beraber UEFA Avrupa Ligi formatıyla, yeni ismiyle beraber Avrupa'da en çok galibiyet elde eden teknik direktör oldunuz 9 galibiyetle. Şenol Güneş, Mustafa Reşit Akçay gibi isimleri geride bıraktınız. Evet. Bir Türk teknik direktör olarak Galatasaray'la bu denli Avrupa'ya kafa tutmak nasıl bir his hocam? Birincisi yani Galatasaray'ın genlerinde olan yani Avrupa'daki başarı çok önemli. Bunu aslında ilk sezonumuzda zaten Avrupa yoktu. İkinci sezonumuzda bir Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşadık. Aslında tecrübesi yaşadık. Yani oyun olarak orada da çok mutlu olduğumuz, tatmin olduğumuz maçlar oldu. Yani Manchester United, Bayern Münih maçları, Kopenhag maçları tam istediğimiz gibi gitmedi. Maalesef. Belki bu biraz da konsantrasyonla da alakası olabilir. Tabii rakiplerin oyunuyla birlikte sizin Bayern Münih ve Manchester United'a hazırlandığınız gibi belki Kopenhag aynı şekilde bazen o konsantrasyonu yakalayamadığınız da oluyor. Devamında bir Sparta Prag tabii ki ilk maçı yendik. İkinci maçta sürpriz bir şekilde elenmiştik. Yani o Avrupa tadı damağımızda kalmıştı bir kere. Bu sene tekrar başladık. Yani Avrupa Ligi ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Orada da başarılı bir performans gidiyor. O yüzden benim açımdan baktığımda tabii ki maç kazanmak çok önemli ama özellikle Avrupa'da maç kazanmak çok önemli. Avrupa Ligi ile ilgili böyle bir galibiyet sayısı da benim için önemli. İnşallah bunu çok daha arttırırız. Bu sene çok daha arttırırız. Yani İnşallah. Önümüzdeki sene de bunu Şampiyonlar Ligi'nde arttırarak devam ederiz. Bence yani şu andaki ülke futbolundaki en büyük sorun özellikle Şampiyonlar Ligi'ne hem az katılmamız ve oradaki galibiyet sayılarının çok düşük olması. Yani tabii çok büyük fark var arasında. Yani Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde aldığınız galibiyet sayılarıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlarımızın aldığı galibiyet sayısında çok büyük farklar var. Kazanılan ücrette bile fark var. Çok ciddi. Ücret farklı ama daha zor maçlar. Tabii ki daha elit takımlarla oynuyorsunuz. Evet. Son 5 seneye de baktığımızda galibiyet sayımızın çok düşük olduğunu söyleyebilirim Şampiyonlar Ligi'nde. Ama diğer Avrupa Ligi ve Konferans Ligi aslında bizim takımlarımıza bu anlamda yani daha kolay kazanabildiğimiz, daha iyi bir şekilde yol kat edebildiğimiz bir yol oluyor. Bu sene de böyle bir şans var elimizde. İnşallah yani hem galibiyetler hem de böyle devamında önce ilk 8'e girmek çok önemli tabii. Devamında da hem Avrupa hem son 16 orada çekeceğiniz kurallar yani hepsi çok önemli. Ama amacımız şu anda tabii ki o ilk 8'e girmek önce. Ve yine böyle galibiyetlerle devam edebilmek. Ben de onu soracağım aslında. Kendini kanıtlamış bir kadro var artık. Uzun zamandır takıma, Florya'ya hakim oluşunuz ortada. Bu sene artık o sene diyebilir miyiz? Galatasaray Türkiye'ye ikinci kez bir UEFA kupasını getirebilir mi? O kadro yapısı şu an için yeterli mi sizin gözünüzde? Ya şöyle hedef orayı seçtik bir kere. Yani daha aslında Şampiyonlar Ligi'nde elenip Avrupa'ya gittiğimiz anda dedik ki yani hedef final oynamak. Evet. Yani o iddiamız, isteğimiz, hayalimiz devam ediyor. Bunu da kurmamız gerekiyor. Önce bu hayali kurmamız gerekiyor ki gerçekleştirmek için bir yol kat etmemiz gerekiyor. O yüzden ona inanıyoruz. Yani kadromuzun da, taraftarımızın da, oyuncularımızın da her şeyimizle buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. Ama tabii ki o da bir yol. Yani dediğim gibi önce ilk 8'e girmek
Ondan sonra hem çekeceğiniz takımlar, o andaki form durumunuz, işte Tabii. sakatlık durumunuz, işte devre arası transferi, yani mesela hiç beklemediğimiz bir anda Icardi'yi kaybettik. Yani şeyde bir 6-8 ay oynamayacak. O yüzden yani bunlar da tabii ki o gideceğiniz yolda önemli etkenler. Maç şansı tabii ki maç içerisindeki yaşayacaklarınız da çok önemli oluyor bazen. Mesela geçen sene Sparta Prag maçı durup dururken işte Kaan'ın bir hamlesiyle kırmızı kart gördü. 75'e kadar turu geçiyorduk 10 aslında. kişi kaldı. Turu kaybettin. Yani futbolda tabii ki bu tür şeyler sizin lehinize olduğu zaman finale gitme yolunuz çok daha net bir şekilde açılıyor. Yani hayalimiz var. Yani o hayali kuruyoruz. Taraftarımız da kuruyor. Bence Tottenham maçı da bu anlamda bizim için çok Sınav. önemli bir ölçüydü yani. O işte bir Premier takımına, lig takımına 9 karşı. oluyordu hocam. Ha? 9 Evet. oluyordu. Yani ne yapabiliriz? Onlarla nasıl baş ederiz fiziksel olarak, mental olarak, oyun formatı olarak, yani taktiksel olarak ne yapabiliriz aslında orada görmüş olduk. Bu da bize tabii heyecanlandırdı, yani ileriye dönük heyecanlandırdı. Yani hala o maçı düşündüğümüzde o mutluluğu, heyecanı, o hani girdiğimiz pozisyonları, oyun gücünü düşündüğümüzde yani onun mutluluğunu hala yaşıyorum ben kendi içimde. Gözlerinizden belli oluyor Evet. zaten hocam. Transfere giriş yaptınız aslında. Icardi'nin sakatlığı var. Devre arası transfer dönemi yaklaşıyor. Sorularım var kısa kısa. Biraz hızlı gidebiliriz isterseniz. Muslera'nın yerine alternatif bir kaleci olacak mı? Bakılacak mı? Çünkü sakatlığı olabiliyor vesaire. Yeler transferinden sonra bir bek hamlesi gelir mi Galatasaray'da? Ve John Arias isimleri konuşuluyor biliyorsunuz. O tarafta da bir hamle olacak mı Evet, hocam? ya transfer tabii şu an birinci önceliğimiz değil. Yani önce şu anda yarış içerisindeyiz. Lig yarışı, Avrupa yarışı içerisindeyiz. O yüzden yani tabii ki transferle ilgili her zaman çalışıyoruz, her zaman hazırlanıyoruz. Ama şu anda onun için çok erken. Ocak ayı geldiğinde transferle ilgili daha netleşeceğiz. Hatta yani şöyle bir şey var. Ocak ayının sonunda Avrupa Ligi maçları devam ediyor ve Evet. yeni aldığınız oyuncuları oraya yazamıyorsunuz. Yani son iki Ocak ayındaki maçta Kiev ve Ajax maçlarında oyuncuları oynatamıyorsunuz zaten. O yüzden Ocak ayının sonuna kadar elimizdeki kadroyla devam etmeyi düşünüyoruz. Yani orada tabii ki yani ihtiyaca göre, düşüncemize göre sadece bizden değil yani oyunculardan da bazen ayrılma talebi gelebiliyor. Yani onunla ilgili de bütün hepsini bir araya koyduktan sonra net bir şekilde düşüneceğiz ama asıl yani şu anda önceliğimiz tabii hem Avrupa'da hem ligde devam etmek. Kadromdan da çok memnunum. Yani hiç kimse gitmezse, hiç kimse gelmezse bu anlamda bir rahatsızlığımız yok. Sadece tabii ki Icardi sakatlandı. O mevkiyle ilgili bir şey düşünecek miyiz? O önemli. Yani sadece yani direkt olarak santrafor değil belki ama yine hücumda her yerde oynayabilecek bir oyuncu düşünecek miyiz? O şey olabilir ama diğerlerine daha sonra karar vereceğiz. Hocam Avrupa'nın 10 büyük liginde namağlup yoluna devam eden 5 takım var. Paris Saint-Germain, Juventus, Sporting Lisbon, Bayern Münih ve Galatasaray. Evet. Bu kurtlar sofrasından masadan en son kim kalkar hocam? İyi takımlar, dünyanın çok önemli, güçlü takımları. Hedef tabii ki yani hiç kaybetmeden devam etmek. Yani o yolda devam etmek istiyoruz bir kere. Ama tabii futbol, bu futbolun içerisinde ne olacağı bilinmez. Bizim için bazen beraberlik bile kaybetmişsiniz gibi etkisi veriyor. O yüzden beraberliği de öyle düşünüyoruz biz aslında. Yani bu hani kaybetmek neyse biz de berabere kalmak da aynı şekilde yani puan kaybı. O yüzden yani en minimum puan kaybıyla yani tabii geçen sene çok önemli bir rekor kırdık. Yani önemli bir puana ulaştık. Yani bu sene de minimum puan kaybıyla devam etmek istiyoruz. O yüzden her maçımıza aynı konsantrasyon, aynı istek yani hem rakiplerimizle olan puan farkını açmak hem de dediğim gibi yani kazana kazana rekorları da kırıyorsunuz. Herkes Yani sizi de geçen yenmek sene, isteyecek. Bu böyle oluyor. tabii geçen sene 17 maç üst üste kazanmıştık. Yani çok önemli bir rekordu. Hep bunların üstüne koymak, geliştirmek yani bizim için ana hedef aslında hep bunları geliştirebilmek. Güzel hocam. Süper Lig'e geçiş yapalım. Galatasaray'ın 11 maçta yediği son 11 golün 5'i penaltıdan aleyhine. Önemli bir nokta bence. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Çıkarttığım zaman 6 gol var aslında. Evet, aleyhimize fazla penaltı verildi. Yani belki çok net olmayan penaltılar da verildi. Yani çok arada verilir mi verilmez mi denilen penaltılar da verildi. Yani olabiliyor futbolun içerisinde tabii ki. Normal şartlarda Galatasaray daha çok rakip ceza sahasında en çok oynayan takım olarak aslında daha çok penaltının atan tarafın biz olması gerekirken tam tersi bir tablo var karşımızda. Burada tabii ki yani saygı duyuyorum. Yani hep bunu söylüyoruz. Tabii ki rahatsızlıklarımız bazen oluyor. Maç belki maçı kazandığımız için bunlar çok dile gelmiyor. Maçı kazanmasanız çok daha fazla dile gelebilecek penaltılar aleyhimize verildi. Maçları kazandığımız için aslında bir yandan yani şunu da söylemek istiyoruz. Yani işte yanlış penaltılar verildi ama biz oyun gücümüzle kazandık da diyebiliyoruz. O da bizim için önemli.
O yüzden yani daha çok yine biz oyuna odaklanacağız. Yine kazanmaya odaklanacağız. Benim isteğim de belki birçok kişinin isteği de işte ne lehime hata yapılsın ne aleyhime hata yapılsın. Yani ne görülüyorsa ne yaşanıyorsa hepsi verilsin ama belki futbolun içerisinde yani bütün dünyada bu var. Her takımın lehine aleyhine hatalar yapılabiliyor. Ama düşüncem tabii ki özellikle yani hakemler için çok fazla etkilenmemeleri, ne görüyorsa onu verebilmeleri, güçlü olmaları yani saha içerisinde güçlü olmaları da o anlamda çok önemli. Hocam sizin yönetiminizde Galatasaray 2022-2024 yılları arasında 14 derbi mücadelesinde 32 puan toplamış Galatasaray. Bu ciddi bir rakam. Süper finaller falan konuşuluyor şu anda biliyorsunuz. Yine olabilir mi ileriki dönemde diye. Buna baktığımız zaman Fenerbahçe 2. sırada. Derbi hepsine baktığımız, sonuçlara baktığımız zaman. Hatta 15 puan fark var. 17 puanda kalıyor Fenerbahçe. 13'er puanla da işte Beşiktaş ve Trabzonspor. Evet. Derbi profesörüm diyebilir misiniz bu anlamda? Ya şöyle takım olarak bence iyi maçları çok daha iyi oynuyoruz. Yani bu da tabii ligde de birçok hep kazandık aşağı yukarıya. Son ilk senemizin belki 8-10 haftasını çıkarttığımızda ondan sonraki dönemler hep böyle seri galibiyetlerle gitti. O yüzden hem aslında lig maçları, normal maçları hem de büyük maçları, derbi maçlarını kazandığımızı gösteriyoruz ama derbi maçları hem performans hem oyun olarak bence iyi oyunlarda oynadığımızı düşünüyorum. O yüzden bizim açımızdan baktığımda aslında ben kendi adıma bu performanstan mutluyum. Ama bu bir yandan da şampiyonluğun anahtarı oluyor zaten yani rakiplerinizi yenmek. Evet, çok önemli bu Onlara bence de. karşı kuracağınız hem psikolojik avantaj hem de puan avantajı. Burada bence ligi kazanmanızı da bir şekilde sağlıyor. O yüzden yani birincisi oyuncularımız yani çok değerli oyuncularımız var ve özellikle yani derbi maçları çok daha iyi oynayan, Avrupa'da da büyük maçları çok daha iyi oynayan bir takımımız var. O da yani belki bu kadar derbi kazanmamızın sebeplerinden biri de bu. Yani iyi oyuncular, tecrübeli ve bu maçları oynamaya alışkın oyunculara sahibim. Zor değil mi hocam bu kadar büyük yıldızı yönetmek? Ya şöyle zor. Icardi, Osimhen, Mertens yani Sanchez baktığın zaman Muslera hepsi uluslararası seviyede yıldızlar. Evet ya biz burada artık Ne oradaki olduk sırrımız? yani çok çabuk aile oluyoruz aslında. Kim gelirse yani onu ailenin içine katıp o ailenin bireyi olmasını sağlıyoruz. Evet. Tabii ki şu zor yani oynayanla oynamayanın psikolojisi daha farklı oluyor. Yani her zaman oynamayan oyuncu biraz daha üzgün oluyor. Biraz daha onun yani mutsuz olduğunu hissedebiliyorsunuz. Çünkü gayet doğal. Yani herkes ilk 11'de oynamak, başlamak, takıma katkı vermek istiyor. O yüzden empati yaptığımda, empatiyi çok fazla yapıyorum bir kere. Oyuncularımızın hepsinin bu anlamda zorlandığını görüyorum. Ve birincisi onlara da hep yakın olmaya çalışıyorum. İşte oynayan, oynamayan yani hiç benim gözümde hiçbirinin bir farkı yok. Onu da onlara bir şekilde belli etmek, anlatmak istiyorum. Onun yanında herkeste şans gelecek yani herkesin potansiyel şeyi var. Yani bunu mesela şu anda en net gösteren Yunus. Evet. Yani formayı aldı ve Gidiyor. götürdü. Yani bence oyuncular için de bu çok iyi bir örnek. Hep hazır olmak gerekiyor. Formayı beklemek gerekiyor. Formayı aldığında da gerçekten o performansınla o formayı bir daha bırakmamak gerekiyor. Bunu çok net bir şekilde Yunus gösterdi. Bence yani Yunus şu anda çok iyi bir örnek bunun için. Hocam Yunus'a devre arası teklif gelse Sacha Boey'de olduğu gibi 30 milyon euro göndermezsiniz değil mi şu anda? Ya şöyle ben tabii ki hiçbir oyuncumu şu anda kaybetmek istemem. Birincisi hedeflerimiz var. Evet. Hedeflerimiz olduğu için hani geçen sene farklı bir şeydi. Tabii orada oyuncunun şeyi de önemli. Yani oyuncunun reaksiyonu da önemli oluyor Ama bazen. çok da rahat gibi hocam Yunus da burada. Rahat gibi. Evet. Şey için diyorum yani mesela Sacha Boey çok gitmeyi çok istedi yani. Evet. Yani tabii Bayern Münih önemli. Yani maddi manevi anlamda çok onun için önemli bir şeydi. Şu anda parayı ikinci plana koyarım diyorsunuz o zaman. Evet, sıçramaydı. O yüzden mesela Sacha Boey o gitmeyi çok istedi. O zaman bazen onun önüne geçemiyorsunuz. Hem çok astronomik bir teklif geliyor hem oyuncu gitmek istiyor. O zaman bazen önüne geçemiyorsunuz ama şu andaki şeyim ben tabii ki hiçbir oyuncumu yani burada özellikle Türk oyuncular yine Barış gibi, Yunus gibi yani şu an Abdülkerim, Kaan hep ilk 11'de daha çok yer alan oyuncularımız. Hepsi çok değerli. Tabii ki. Yine Türk oyuncular bizim için önemli oluyor. Yani Berkan, Kerem Demirbay gibi yani belki son dönemde daha az süre aldılar ama takım içerisinde her zaman yani hem forma yarışı hem içerideki dinamikler için yani onların burada olması çok önemli oluyor, değerli oluyor. Günay aynı şekilde. Aynen, Günay onu Avrupa'da oynadı ama takım içerisinde o sahiplenme yani
soyunma odasının gizli kaptanları vardır. O yüzden yani özellikle Türk oyuncuların olması bir takımda ne kadar çok olursa bu anlamda çok önemli oluyor. Takımın hani aslında sahip çıkan, içeriği en çok koruyan, kollayan oyuncular Türk oyuncular oluyor. Hocam oyun içerisinde geç oyuncu değişikliği yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yani Guardiola'dan daha erken yaptığımı söyleyebilirim. Güzel. Bayağı iyiydi hocam. Ya şöyle mesela Guardiola hiç oyuncu değiştirmiyor yani. Bir de öyle bir hocaya da rastlayabilirlerdi. O yüzden şöyle yani her zaman oyuncu sokmanın bir şeyleri değiştireceğini hani genelde işler kötü gittiğinde oyuncu değişikliği yapılır veya işte yorgunluk gördüğünde oyun anlamında dokunuşlar tabii ki olması gerekiyor. Bunu zaten yapıyorsunuz. Bazen 45'te yapıyorsunuz. İşte bazen 60'ta bir tane yapıyorsunuz. Ama yani 52. dakikada oyuncu değiştirmezsiniz yani çünkü yani ya 45'te değiştirirsiniz ya da bir 10 dakika, 12 dakika geçer, 13 dakika geçer görürsünüz 55 gibi karar verirsiniz. 55-56 hadi oyuncunun girip gelmesi, giyinmesi, hazırlanması, son şeyleri vermeniz 60'ta girer. Yani o yüzden bazen 52. dakikada da 51. dakika niye oyuncu değiştirmiyorsunuz da diyebiliyorlar. Onu sordum aslında sosyal medya etkilerinden sonra. Tabii ki elit takımlara, elit teknik direktörlere baktığınızda yani çok erken oyuncu değişiklikleri zaten görmüyorsunuz. Genelde eğer oyun da iyi gidiyorsa, sizin lehinizde gidiyorsa Evet. burada yani o gidişatı bozmak istemezsiniz. Mesela en yakın örnek ne diyeyim ya belki Tottenham maçı mı diyebiliriz. Yani, Evet, o yani maçı değişiklik söyleyebiliriz. sonrası yani çok belki ileriye gideceğine daha şeye de gidebiliyor yani daha kötüye de gidebiliyor yani. Bu çok böyle konuşuluyor, çok şey oluyor. Tabii ki herkes şeye bakıyor yani o anda bir gol yiyorsunuz. Bu sefer niye değiştirmedik yani? Hani değişiklik yapsan da o golü yiyebilirsin. Evet. Yapmasan da yiyebilirsin. Önemli olan bence yani burada şeye bakmak lazım yani oyun nasıl gidiyor yani oyun dışarıdan birini istiyor mu istemiyor mu yani? Onu çağırıyor mu, Yani çağırmıyor mu oyun? bu yani iyi giden gerçekten oyuna ısınmış, maça ısınmış, maça alışmış oyuncuyla dışarıdan gelen yani şunu da mesela kimse bilmez yani futbol oynamayan bunu bilmez. Mesela yedekten girmek normal başlamaya göre daha zordur. Kulübeden yedekten girersiniz. İşte oyuna ısınmanız mesela 2 tane depar atarsınız daha hızlı bir şekilde yorulabilirsiniz. Bir sonraki aksiyonunuzu etkileyebilir. O yüzden dışarıdan girmek bazen daha da zor olur oyuncu için. Hani adaptasyon, maça ısınmak, maça alışmak. Yani o yüzden yani bu oyuncu değişikliğinin farklı şeyleri var. Ama dediğim gibi genel olarak baktığınızda yani Premier Lig'e ben en kaliteli, en yüksek seviye olarak aldığımda yani onun analizinde siz bir çıkartın isterseniz. Yani ne kadar elit hocaların ne kadar hangi dakikalar kaçar tane Siz de değişiklik elit bir hocasınız yaptığını. zaten. Siz de elit bir Yok hocasınız, o yani yüzden çok fazla değişiklik Premier konusunda Lig'deki anlıyorum. şeyleri bir çıkartmak lazım, görmek lazım. Onun dışında mesela yani insanlar şeyi de bilmiyor şimdi mesela ben bir oyuncuyla mesela Osimhen'le ilgili geçen Tottenham maçı oldu. Oyuncu değiştir diyor size. Mesela kimse görmüyor onu. Ondan sonra Osimhen niye çıktı olabiliyor yani bu tür Herkes şeyler. futbol adamı. He? Herkes futbol adamı. Ya futbol adamından çok gerçekten bunları bilmek, görmek, düşünebilmek lazım yani veya işte sakatlıktan çıkmış bir oyuncu Evet. işte 2 gün antrenman yapmış bir maça çıkıyor. Artık belli bir dakikadan sonra oyuncunun sakatlık riski başlıyor. Yani bir sonraki maçın oyuncuyu kaybedebilirsiniz. Hı hı. O yüzden bu tür değişiklikler de yapabiliyoruz. Yani sadece biz maç günü işte o maçın sonuna kadar olan değil. Yani hem maç öncesi hem maçtan sonraki bir sonraki maçı da her zaman düşündüğümüz için yani oraları da bazen bilmeden çok kısa bir şekilde işte o niye oldu, o niye öyle oldu İşte diye yükselince artık şeyle- bunlara takılınıyor bence. Biraz da öyle diyebiliriz hocam. ya o normal yani onu hepimiz yapıyoruz. Ben de bir takım maçına gittiğimde yani seyrederken o niye öyle olmadı, bu niye olmadı? Bu yorum yapıyor. Bu yorum yapmak güzel zaten. Bence futbolu değerli kılan şeylerden biri. Yani bu yorumları yapabilmek. Ama de bilmek gerekiyor yani işte neden, niçinini de bilmek gerekiyor. Yani teknik direktörlere ilgili bence yaptığınızda biraz empati yapmak gerekiyor bazen. Yani ne düşündü, ne yaptı? Bunda teknik direktörlerin aslında maç sonu açıklaması gerekiyor. Ama açıkladığınız halde bazen yine aynı şekilde gireni, çıkanı, ne olduğunu açıkladığınız halde İrdeliyorlar. de Evet hocam. yine hala o devam edebiliyor. Güzel, detaylı bir açıklama oldu bence.
Okan Buruk en çok kimi yenmek istiyor Avrupa'da teknik direktör olarak ve takım olarak? İsim verebilir misin hocam? Yani öyle bir şeyim yok. Yani illa şu takımı yenelim, şunu yenelim ama Galatasaray'ın Avrupa serüveninde önemli imzalar oluyor. Yani bu Tottenham maçı bence önemli bir imzaydı. Yani şey için de hem ülke için de bence önemliydi. Yani hem marka değeri. Bir rahatladı ülke. Yani Türk futbolu için değerli, yani orada ne durumda olduğumuzu, neler yapabileceğimizi, yani burada Türk takımlarının bu sene başarısı çok önemli. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Avrupa'daki başarısı önemli, Başakşehir'in başarısı önemli. Yani ülke puanı için hepimizin o yolda yine kazanarak, daha yukarılara çıkarak devam etmemiz gerekiyor. Yani bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyoruz. Yani bunun devamlı olması gerekiyor. Yani evet. Türk futbolu için de bence bu sene bu anlamda çok değerli. O yüzden karşımıza kim çıkarsa çıksın yenmek tabii ki zevk, büyük bir şey oluyor bizim için, keyif. Hocam Selçuk Melo, Snyder, Drogba'lı kadro mu daha ürkütücü yoksa Torreira, Sara, Mertens, Osimhen mi? Kağıt üzerinde ya da oyun içinde. Tabii ikisi de güçlü. Yani yine Galatasaray'ın efsane kadrolarından biri. İkisi de güçlü. Yan oyunculara da baktığımızda, yani çevreye de baktığımızda, o zaman yine Burak da vardı. Evet. Şimdi Icardi vardı, sakatlandı. Umut vardı. Yani hücum anlamında bence kaliteli, Galatasaray'a yakışan kadrolar. Yani taraftarımızı heyecanlandıran, kulübün efsanesi olmuş oyuncular bence bu anlamda çok önemli. Yani bu vizyonu gösteren işte başkan, yönetici ve teknik direktörler de bence çok bu anlamda önemli, değerli. Yani bu hani Galatasaray'ın vizyonunun ne olduğunu gösterebilmek bu anlamda çok önemli oluyor. Hocam Hakim Ziyech'i ilk 11'de görmeye başlayacak mıyız? Ayrılma düşüncesi var mı Ziyech'in? Yani oyuncularımızla ilgili şu andaki şeyimiz tabii ki bir yarış var. Yani Hakim de oynamak için o yarışın içerisinde. Yani son maçlarda yine oyuna girdi. Girdikten sonra katkı veriyor. Önemli bir oyuncu, değerli bir oyuncu. Şu anda tabii ki o yarışın içerisinde bizle beraber olacak. Dediğim gibi yani çok önemli. Geçen sene de bu katkıyı takıma yapmıştı. Bu sene de girdiği maçlarda yapıyor. Yani her zaman diğer oyuncular gibi, yani ilk 11 oynama şansı diğer oyuncuların neyse Hakim'in yaşında aynı şekilde var. Hocam Osimhen'den daha iyi bir forvet söyleyebilir misiniz Avrupa'da şu anda? Yani şu andaki formu bizde gösterdiği şeyle birlikte tabii ki yani bizim için çok değerli. Diğer forvetlere bakmıyoruz. Tabii ki forvet sayısı Avrupa'da çok, yani bu tür elit forvet sayısı çok fazla değil. Şu an gördüğüm oyuncular içerisinde en iyisi diyebilirim yani Osimhen için. Yani şu andaki yani bizle yaşadığı performans. Şunu net söyleyebilirim. Yani belki Osimhen %50'sinde %60'ında olduğunu söyleyebilirim. Tabii sezon başı geçirmedi. Buraya geldi. Direkt olarak bizde oynamaya başladı. Bizden önce sadece bir milli maçta belli bir süre almıştı. Bizde direkt olarak oynamaya başladı. Devamında bir sakat oldu. Tekrar döndü. Tekrar oynamaya başladı. Şimdi milli takıma gitti. Aslında hani fiziksel olarak da tam %100'ünü bulsa yani gerçekten çok önemli. Bence şeyi de çok önemli. Yani oyunculuğunun kalitesinin yanında profesyonelliği ve karakteri de çok önemli. Yani bize karakter de kattı. Yani Galatasaray'a olan sevgisi, taraftara, saha içi performansı. Florian'ın suyu diyorlar hocam. Evet. Florian'ın suyu diyorlar. Onunla ilgili tabii ki yani bir oyuncuyu alırken her zaman oyuncunun şeyini de sorarsınız. Yani onu tanıyanlara gerçekten de herkes olumlu konuşmuştu. Çok yani hem profesyonel payınız büyük belli ki duygusal transferde. bir insan olduğunu. O duygusal bağı da bence burada çok net bir şekilde gösteriyor. Yani Galatasaray taraftarıyla arasında kurduğu duygusal bağda Evet. aslında onun performansını yukarı çeken, yani biz de aynı bağı kuruyoruz tabii ki, onunla duygusal bağ kuruyoruz ama yani çok değerli. Şu anda çok formda ve gerçekten yani Avrupa'nın baktığımızda yani belki ilk aklınıza Haaland gelir. Ama Manchester City de son haftalarda kaybettiği için Evet. şu anda en iyi Osimhen'i söyleyebilirim. Süper hocam. 75 milyon euronun riskine girilir mi? Böyle bir oyuncu değil mi Osimhen? Yani her takım tabii ki öyle bir şeyiniz varsa her takım bu tür oyuncuyu almak ister. Onun değeri de o fiyat. Yani zaten dünyada futbolcu fiyatları çok yükseldi. Eskisi gibi değil. Yani bu sene baktığımızda yaz transfer döneminde çok yüksek rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Gitgide rakamlar yukarı çıkıyor. Burada da Osimhen'in yani çok daha üstünü de edebileceğini söyleyebilirim ben. Hocam Barış Alper Yılmaz geçtiğimiz sezonun yıldız isimlerinden bir tanesi, sizle beraber parladı. Bu sezonda yine forma şansı buluyor ve fiziğiyle çok fark yaratan bir oyuncu. Bir form düşüklüğü yaşadığını düşünüyor musunuz? Hiç oyuncuyla bir görüşme yaptınız mı? Bunu izleyicilerimiz sorduğunuzda çok istediği için soruyorum. Barış'ın performansından çok memnunum bir kere. Yine her zamanki gibi çalışıyor. Farklı mevkiler, sağ bek, sol bek.
Joker. Sağ açık, sol açık, kanat beki, yani iki tarafta da işte öne koyuyoruz. Kanatlarda oynuyor. Yani Barış tabii ki bence diğer milli oyuncular da çok uzun bir sezon geçirdiler. 11-12. ayı neredeyse tamamlayıp daha sonra 2 haftalık bir tatil yapıp tekrar başladılar. O yüzden hani bu oyuncuların hemen geçen seneki performanslarını yakalamaları çok zor. Bu yani birçok takımda zaten bunu yaşadı. Ya burada sakatlık yaşayan çok fazla oyuncu oldu. Yani hem bu uzun fikstürden dolayı. Evet. Bazı oyuncularda da tabii ki yani performanslarının veya işte fiziksel durumlarının yavaş yavaş yükseldiği, mental olarak da çünkü yoruluyorsunuz. Yani düşünsenize, yani Barış geçen sene 69 maç oynamıştı. İnanılmaz bir rakam. Yani bu sene de devamlı her maçta yer alıyor. Yani bu stresi şeyi de yönetmek kolay bir şey değil. Hep taraftar önündesiniz. O yüzden yani ben performansından memnunum ve Galatasaray'a önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. Bazen bu gol olmaz, asist olmaz yani bazı maçlarda. Ama yani o fiziksel olarak yani Tottenham maçında da mesela inanılmaz yıprattı. Evet. Tottenham savunmasını. Belki direkt olarak skora katkı yapmadığını düşünebilirsiniz ama oyun içerisinde nasıl rakibi, yani hem Yunus'un hem Barış'ın nasıl yıprattığını çok net bir şekilde gördük. Hocam 2 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan takımlarda rehavet oluyor. Ama sizde öyle bir şey yok. Galatasaray'da böyle bir durum yok. Şu ana kadar hiç böyle bir şey görmedik. Bu sene de şampiyon olursanız doyar mısınız Türkiye'ye? Ve ya da 4 sene üst üste şampiyonluk Evet. marşını değiştirmek için kalacak mısınız hocam? Şöyle, birincisi tabii ki hedeflerimiz, yani Galatasaray'ın hedefleri. Birincisi şu anda işte 5. yıldız, 25. şampiyonluk. İşte 2023 23. şampiyonluk, 24. şampiyonluk, 25'te de 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Burada yine motiveyiz. Yani aslında hem biz hem taraftarımız çok motiveyiz. Motivasyonu da kaybetmeyi birincisi düşünmüyoruz. Yani o motivasyon bizim için çok önemli. Hiçbir şekilde yetmez tabii yani. Yani Galatasaray takımına, camiasına, bana inşallah ilk hedefimiz 3. şampiyonluk. Devamında da eğer bunu kazanırsak da yeni bir hedef yine koymak zorundayız ama bu sene demin de konuştuk, Avrupa'da var. Avrupa'da da yarışmamız gerekiyor. Yani orası da bizim için çok önemli. Yani aynı önemi lige nasıl veriyorsak Avrupa'ya da aynı şekilde veriyoruz. İkisine de aynı şekilde hazırlanıyoruz. O yüzden hedeflerimiz büyük. Yani 3. şampiyonluk şu anda birinci hedefimiz. Ondan sonra dediğim gibi yine bir sonraki şeye ne kazanabiliriz düşünmeye başlarsınız ama şu andaki ana düşüncemiz 3. şampiyonluk ve Avrupa'da final oynayabilmek. Hocam çift forvetli sistemde tabii Icardi, Osimhen çok deli bir çılgın hücum attı. Şimdi Icardi maalesef sakatlandı ama Batshuayi var. Bu çift forvetli sistemde yine aynı verimi alacağınızı düşünüyor musunuz? Devam edecek misiniz Osimhen Bats'la beraber? Yani şöyle, tabii ki son maç Salah'ı da orada Evet. kullandık. Mertens orada oynayabiliyor. Batshuayi orası için tabii ki direkt olarak kullanabileceğimiz bir oyuncu. O da bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncu. İşte Batshuayi'nin özelliklerinden biri de hem forvet olması hem bağlantı oyuncusu olması. Yani onu da kullanmak istiyoruz tabii ki. Maç rakibe göre, yani üçlü savunma mı oynayacağız, dörtlü savunma mı oynayacağız? İşte 4-2-3-1'den zaman zaman yine oynayacağımız maçlar olacak. Yani 3-4-1-2 yine oynayacağımız maçlar olacak. Yine 4-4-2'ye oynayabileceğimiz maçlar olacak. Yani hem rakibe hem kendimize, o anki form durumumuza, fiziksel durumumuza göre bu dizilişten hepsini kullanmaya çalışacağız. Dediğim gibi rakibin de ne oynadığı bazen önemli oluyor ve oyun içerisinde size ne istiyor. O yüzden ama Batshuayi'den hem oyuncu olarak hem performans olarak hem de kişilik olarak çok mutluyum. Onun da takıma çok daha büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocam Sanchez sağ içi patronlardan bir tanesi savunma anlamında. Real Madrid'de bile oynar diyorlar. Katılıyor musunuz bu yorumlara? Tabii ki çok önemli, çok değerli. Yani şu an Türkiye Ligi'nin tabii o bölgede oynayan en başarılı iki oyuncusu Abdülkerim ve Sanchez olarak kendi açımdan söyleyebilirim. Yani bu beraber çok yine bir sağ ayak sol ayak, yani çok iyi işler yapıyorlar. Önemli bir oyuncu. Çok iyi de bir Kupa Amerika geçirdi yazın. Yani orada da çok önemli bir performans sergiledi. Sanchez'in, yani biz de çok mutluyuz. Bizdeki oyundan çok mutluyuz. Tabii ki diğer şeyi, şu an olmayan bir şey için bir şey söyleyemem yani. Biz kendi performanstan, ligdeki performanstan, Avrupa'daki performanstan çok mutluyum. Hocam son olarak da Yelert'i soracağım. Önemli bir transfer olarak görüldü. Size karşı geçtiğimiz sezon çok önemli bir takımda mücadele etti ve çok da yıprattı aslında bizi o mücadelede Şampiyonlar Ligi'nde. Neler söyleyeceksiniz? Yelert bu sene ilk 11'e monte olabilecek mi? Yani Yelert bizim için tabii önemli bir yatırım. Yani genç bir oyuncu aldık bir kere. Yani hemen performans tabii ki bekliyorsunuz. Evet. Ama bu tür oyuncularda performanslar hem
lige, takıma adapte olması, yeni bir ülkeye gelmesi, performansları bazen daha uzun süreli de olabiliyor. Şans vereceğiz, tabii ki hep vermeye çalışıyoruz. Onun da üstüne koyarak gittiğini ve son maçlarda da özellikle oyuna girdikten sonra olumlu etkileri oldu oyuna. Hı hı. O yüzden onunla şans vererek devam edeceğiz. Tabii ki şey onda. Beğendiğimiz bir oyuncu, istediğimiz bir oyuncuydu sonuçta ve takıma da önemli bir katkı sağlayacağını ileriye dönük düşünüyorum. Dediğim gibi daha 21 yaşında ve 21 yaşına göre tabii ki tecrübeli bir oyuncu. Çok fazla Şampiyonlar Ligi oynadı. Bizde de oyun içerisinde dediğim gibi yani hem oynatacağımız, şans vereceğimiz, ileriye dönük de Galatasaray'a İnşallah önemli hizmetler edebilecek bir oyuncu. Yani çalışkan, devamlılığı olan, saha içerisinde de tabii ki hem hücuma hem savunmaya ikisini de çabukluğuyla birlikte yapmaya çalışan bir oyuncu. Hı hı. Onun da bir özgüvene ihtiyacı var açıkçası. Birkaç maç devamlılıkla oynayabilirse, yani burada hep bir yarış var bizde de. Yani o yarışın içerisinde de bazen oyuncuları direkt olarak yani işte 3 maç al sen oyna, 4 maç sen oynadı diyemiyorsun. Tabii maç gidiyor. Ama formayı aldıktan sonra en iyi şekilde devam edeceğine de inanıyorum. O yüzden yani performansından, çalışmasından, karakterinden çok memnunum onda. Süper hocam. Son soruyla artık kapanışı rica edeceğiz sizle. Lig maçı, artık lige dönüyoruz. Bodrum mücadelesi olacak. Volkan Demirel daha önce geçtiğimiz sezon Galatasaray koca sezonda sadece 2 mağlubiyet elde etti. Bunlardan bir tanesi Hatayspor mücadelesi, bir de Fenerbahçe karşılaşması. Çok ciddi bir başarı. Şimdi de Volkan Demirel'le karşılaşacaksınız. Nasıl bir mücadele bizi bekliyor? Tabii Bodrumspor'la karşılaşacağız aslında. Evet. Yani hiçbir zaman hangi takımın hocası kim diye hiç bakmıyoruz. Tabii rakibi düşünüyoruz. Rakibe göre hazırlanıyoruz. Bodrumspor'da bu sene lige çıkmış iyi bir takım. Volkan Hoca da 2 maça çıktı. 3. maçına çıkacak. Evet. O da Hatay'da önemli işler yapmıştı. Tekrar yeniden başladı. Onun için de hayırlısı olsun demek istiyorum. Ama bizim amacımız tabii ki yani lig maçı o kazanan kadromuzu, yolumuzu devam ettirmek. O anlamda da dediğim gibi rakibe daha odaklıyız. Yani rakibin teknik direktöründen çok rakibe daha odaklıyız. Hocam ağzınıza sağlık. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Murat Bereket'e, Coşkun Gülbahar'a ve Egehan Şengül'e de çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Asist Analiz'de özel röportajlarımız devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.